Kitap aklın ilacı, uygarlık yapısının temelidir. Kitapsız yaşam, kör, sağır, dilsiz yaşamdır. Bugün size muhteşem kitap önerilerim var. Hem de müzikle ilgili. İlki Hermann Hesse'nin çok keyifle okuduğum kitabı Gertrud. Müziğin başrolde olduğu, insana ve hayata dair pek çok unsurun içinde bulunduğu muhteşem bir roman. Bir tarafta mutsuz, kendi kendini tüketmeye çalışan bir sanatçı, diğer tarafta ise ruhsal açıdan iyi, kendinden emin, kendine güvenen bir sanatçının karışık hikayesini anlatıyor bize. İkinci kitap önerim ise müzikle ilgili hikaye roman denince ilk akla gelen isimlerden Nick Hornby. Ölümüne Sadakat. Artık olgunlaşmak zorunda olduğunu düşünerek hayatına yön vermek isteyen bir erkeğin hayatını anlatıyor. Modern çağdaki ilişkileri ve erkeklerin neden böyle davrandıklarını anlatan çok güzel bir hikaye. Haruki Murakami, İmkansızın Şarkısı, Japon edebiyatının en aykırı ama en çok okunan kitaplarından. 1968-1970 yılları arasında geçen olayları, gençleri ve o dönemin toplumsal gerçeklerini bize anlatan ve içerisinde aşk ve müzik olan çok güzel bir roman. Nocturne'ler, Kazuo Ishiguro. Bu kitabı yeni sipariş verdim. Okuyanlar lütfen yorumlar bölümüne yazsınlar. Bir araya gelen 5 öykünün hepsinde de müzisyenleri ya da müziği hayatın merkezine almış olan insanların hayatlarını ele alıyor. Sıradaki kitabımız Thomas Mann'in Doktor Faust'u. Modern bir Faust türevi olarak kurduğu bu romanında ünlü bir bestecinin hayatını bize usta bir şekilde anlatıyor. Bu fantastik kitapta geçmiş, gelecek ve günümüzde farklı hikayeleri birbiriyle kurgulayarak anlatmış bizlere. İçimdeki müzik. Çekimi sabote eden biri. Hadi git bakalım. Hadi. Evet. İçimdeki Müzik, Sharon Dropper. Bu kitap ileride birlikte okuyacağımız bir kitap olsun lütfen. Çünkü gerçek yaşamdan ilham alınarak yazılmış bir roman. 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, Melody'nin yaşam öyküsünü anlatıyor bizlere. Mutlaka okuyalım. Amsterdam'da Düello. Londra ve Amsterdam'da geçen bu hikayede aşk, kuşku, politika, cinayet içeren bir kitap. Rüzgarın Adı, Patrick Rothfuss. Ursula Le Guin'in bu kitap hakkındaki düşüncelerini aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Rothfuss, Rüzgarın Adı ile başlayan bu muazzam hikayede nereye giderse gitsin, iyi bir şarkıyı yanında taşıması gibi bizleri de yanında götürecek bir kitap. Evet, her bir kitap insanı biraz daha olgunlaştırır. Kreutzer Sonatı, Tolstoy. Yayınlandığı dönemde Rusya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanan bu kitap daha sonraları birçok romana esin kaynağı olacaktı. Bunların dışında sizlerin de okuyup beğendiği kitaplar varsa lütfen yorumlar kısmına yazın çünkü gerçekten merak ediyorum ve okumak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sevgiyle, saygıyla, sağlıkla ve kitapla kalın diyorum. Görüşmek üzere.